O fotoğrafı paylaşırken kaç kişiye soruyorsun? O yorumu yazarken acaba benim hakkımda ne düşünürler diye kaç kere kaygılanıyorsun? Sen kendi hayatının başrolü müsün yoksa başkalarının onayını almaya çalışan biri misin? Hadi bunu konuşalım. Konumuz bugün beni salak sanacaklar diye ödüm kopuyor. Tamam, ben salağım yani. Ben kendi hayatımda gördüğüm en salak insanım. Ne var bunda? Yani insanların seni salak sanmasındaki sorun ne? Ya biz de salağız canım, onda bir problem yok. Sana ilk sorum, çocukken sana fare dediklerinde o an yerin dibine girmek istedin mi? Yoksa göreceksiniz lan mı dedin? O fare deme olayı konservatuvarda oldu. Çocukken de değil. Ya çocukken de oldu gerçi ama en son konservatuvarda oldu yanılmıyorsam. Yani ben üniversitedeydim. Hiç o an böyle göreceksiniz lan dediğimi hatırlamıyorum. Hiç öyle bir halde olduğumu hatırlamıyorum. Daha çok anlamadım. Yani neden böyle söylendiğini anlamadım. Bana göre ben son derece sıradan biriyim ya. Niye böyle dediklerini anlamadım. Bana göre ben dişlek biri değilim mesela. Ya da bana göre ben fareye benzemiyorum mesela. Ben sabah aynaya baktığımda kendimi fareye benzetmiyorum ki. Ya da tavşana. Niye böyle dediklerini anlamadım. O an gerçekten yani hissettiğim ilk şey anlamamaktı. Sonra üzüldüm. Hakikaten üzüldüğümü hatırlıyorum. Çünkü bu değiştirebileceğin bir şey değil. Ya da değiştirirsen o çizgiyi nerede çizeceksin? Yani biri sana bir şey dedi. Sen bunun karşılığında kendini değiştirdin. Peki sonra başka bir şey dediğinde yine mi değişeceksin yani? Hayat böyle yaşanır mı ya? Vallahi aklımdan geçen şeyleri düşünüyorum da aralarında hiç şimdi görürsünüz siz gibi böyle bir gaza gelme durumu yoktu ya. Öyle bir şey olmadı hiç. Ben de öyle olmuyor genelde. Bir insan bana kötü bir şey söylediğinde önce şunu değerlendiriyorum. Ben bunu hak ettim mi? Ben ne yaptım? Hani ona bir kötülük mü yaptım? Kötü bir şey yaptım da o yüzden mi böyle bir tepkiyle karşılaştım? Önce bunu düşünürüm. Çok çok nadiren çok sonra ya bir dakika karşımdaki kötü bir insan galiba diye düşünürüm. Çok sonra ama yani. Ve çok nadiren. Oraya gelene kadar kendimle ilgili bir sürü soru sorarım. Kendimi sorgularım. O iş öyledir yani. Ama tabii şöyle bir durum var. Ben artık hani çok uzun zamandır belki 20-25 yıldır hani bedensel, görsel bir sebeple herhangi bir eleştiri almıyorum yani. Beton gibi çok yakışıklı bir adam olduğum için yok lan öyle değil yani tabii ki ama ya öyle bir eleştiri almıyorum. Öyle bir laf edilmiyor. Belki de insanlar öğrendi biraz hani artık bunu kafaya takmadığımı. Ama bazen şey oluyor. Sosyal medyada falan bunu çok görüyorum, yaşanıyor. İş ortamında da birkaç kere karşıma geldi böyle şeyler. İnsanlar bazen sana kötü bir şey söylediğinde sana kötü bir şey söylemek istedikleri konuda kötü bir şey söyleyecek fırsat bulamadıkları için o konuda kötü bir şey söylüyorlardır. Anlatabiliyor muyum? Söylemek istediği şey bambaşka bir şey aslında. Hayır şöyle mesela diyelim ki senin işinle ilgili kötü bir şey söylemek istiyor. Ama işinle ilgili söyleyebilecek kötü bir şey bulamıyor. Evet. Veya bu bilgi birikimde değil ya da bir şey söylese hani cevabını yapıştıracaksın biliyor yani hani onu söylese altta kalacak. Dolayısıyla ne yapıyor? İlgisiz bir yerden sana saldırıyor. Bu hayatta çok olur. Bu okullarda bullying dediğimiz şey var ya zorbalık. Ya çocuk mesela muhteşem zehir gibi matematikte yani devamlı böyle 100 alıyor falan filan. Ama çocuk kısa boylu. Onunla dalga geçiyorlar falan. Neden gıcık olmuşlar? Çünkü sınıfın en yüksek notlarını alıyor çocuk yani. Şimdi ben iş hayatında şunu gördüm. Abi ben yaptığım işte bu sene 40. senemdeyim. 40 sene. Dile kolay. Bak 40 senede bir şeyler öğreniyorsun abi. Eşeği bağlasan öğrenir zaten 40 senede. Benim hakkımda mesela işle ilgili genelde kötü bir şey söylemezler. Yani yaptığım işle ilgili bugüne kadar neredeyse hiç kötü bir şey duymadım diyebilirim. Çünkü neden? Ben yaptığım işi önce öğrenirim. O konuda alınabilecek eğitimin dibine gitmeye çalışırım. Sonra yaparım. Ben işi yaparken öğrenmem. Dolayısıyla kötü içerik üretmem kolay kolay. Ama mesela şunu duydum. İşte ukala. Ya abi bir dakika. Bana ukala diyen insana bakıyorum. Hani meslekte daha 10 yılı doldurmamış. 20 yılı doldurmamış. Ya hocam sen bana ukala diyemezsin. Çünkü sen benden daha az biliyorsun. Ukala bilmediği konuda konuşan insan demektir. Bildiği konuda tepkisini dile getiren veya konuşan insana ukala diyemezsin. Dersen salakça olur. Sonra düşündüm niye böyle diyorlar acaba diye.
Yani bu arada diyorlar dediğim, diyen de bir iki kişi. Şunu gördüm. Adam işi o kadar bilmiyor ki. İşi bilmediğini itiraf etmek ona o kadar zor geliyor ki benimle olan münakaşasını böyle bir zemine taşıyor ki kendisi konforlu bir alanda kalsın. Peki abi sen öyle bir alanda kal yani, ne diyeyim, sen eğer orada kendini mutlu hissediyorsan, öyle olmak sana iyi geliyorsa öyle kal. Benim için sorun yok. Sosyal medyada bazen bazı konularda örneğin tepki verdiğinde insanlar aklına hayaline gelmeyecek tepkiler veriyorlar sana ya da anlamlar çıkartıyorlar bundan. Geçen bir şey oldu. Böyle çok ilgisiz bir şekilde kendimi homofobik buldum. Ya böyle işte bir şey oldu. Unuttum da ne olduğunu şimdi, yani olayı anlatamayacağım. Ama şöyle bir durum. Senin kadar homofobik birini görmedim falan. Ben. Ya abi bak, siz beni tanıyorsunuz. Yakınından geçmem. Ama şimdi orada kalkıp da olur mu canım ben hiç öyle değilim falan filan desen, söylenen bu saçmalığı kabul etmiş olacaksın. Bazen sana söylenen bir şeyi cevaplamak onu doğrulamaktır. Ya aksi yönde bir cevap bile versen onu doğrulamaktır. Bu bence çok büyük bir sorun. Ben böyle durumlarda yok saymayı tercih ediyorum. Ha ne yaptım? Takmışım kafaya muhtemelen. Ertesi gün oje sürdüm. Öyle çıktım, akşam bir yere gidiyordum, tamam mı? Oje sürdüm falan, öyle çıktım falan. Kimmiş homofobik falan biçiminde. Ya oluyor böyle şeyler. Bir de bir şey diyeyim mi? En takmıyorum dediğiniz koşullarda bile ister istemez hayatta insanların söylediği şeyleri kafaya takıyorsunuz. Neden? Çünkü insan sosyal bir varlıktır ya. Biz birbirimizin söylediği şeyleri öyle ya da böyle önemseriz. Burada bence önemli olan şey şu: biraz olsun birbirimize özen göstermekte fayda var. Yani acaba onu kırar mıyım? Acaba ona zarar verir miyim? Onu yıpratır mıyım diye bir minik düşünmekte fayda var. Bu sosyal medyadaki takma isim kullanma mevzusu bu konuda insanlara çok hoyratça bir alan tanıyor. Ya bana çok yapılmıyor ama buna maruz kalan insanları görüyorum. O linç kültürü diyorlar ya. Ya bu beni çok üzüyor. Ama bunun işte önüne geçmenin tek yolu kendinizi bilmek ve ne olup ne olmadığınızı doğru saptamak. Biri size bir şey dediğinde size bunu aslında neden söylediğini anlayabiliyor olmak. Peki sen linç yediğinde acaba haklılar mı diye düşündüğün oluyor mu hiç? Oluyor, şöyle oluyor. Şimdi bazen öyle bir şeyden linç yiyorum ki ya ben böyle demedim ki diyorum. Hani ben böyle demedim ki, burada her ne anlam çıkarttıysanız ben bundan bahsetmiyorum ki aslında. Diyorum, orada şey var tabii, okuduğumuzu anlama kabiliyetimiz biraz düşük ya. Hani bu arada bilimsel bir veri. Yani bizim toplumumuzda ne yazık ki okuduğunu anlama oranı biraz düşük. Böyle bir sorunumuz var. Ya bu eğitim sistemiyle de ilgili bir sorun olabilir. Başka sebepleri de olabilir. Uzmanı ben değilim. Ama bilimsel olarak böyle bir saptanmış bir veri var ortada. Şimdi özellikle X gibi kendinizi yazarak ifade ettiğiniz ortamlarda bu çok ciddi bir sorun yaratıyor. Ben bir linç yediğim zaman tabii ki şunu diyorum ya: acaba haklılar mı? Acaba ben böyle mi dedim? Acaba ben bunu düşünmedim mi? Acaba bu insanların çıkarttığı bu olumsuz anlamı ben gerçekten ifade etmiş olabilir miyim? Veya benim buraya yazdığım şey onların böyle bir anlam çıkartmasına imkan tanıyor mu? Buna bakarım. Hatta şu çok yaşanmıştır. Bir şey yazarım, sonra o linç gelir, sonra altına bir şey daha yazarım. Dedim ki hayır arkadaşım öyle değil, bak böyle falan filan diye. Ama tabii onu okumadıkları için, ilk tweet'i okuyup genelde harekete geçtiğimiz için, ya bir şey diyeyim mi? Aslında o linç olaylarında ben genelde şunu görüyorum: bir şeyi anlamak için kendimize yeterince zaman tanımadığımıza inanıyorum. O bende de oluyor. Ya bazen bir şeyi okuyorum, senin canını okurum ben ya falan moduna geçiyorum. Sonra bir daha okuyorum. Diyorum ki ya böyle dememiştir herhalde. Aa diyorum, aslında şöyle galiba falan. Yavaş yavaş, böyle küçük küçük. Ya sandığımız kadar zeki insanlar değiliz. Hepimiz böyle büyütüldük ya. Aman işte akıllı oğlum, işte prenses kızım, prens oğlum, paşa oğlum falan. Hep böyle büyütülmüş bir kalabalık var ya ortalıkta. Bence orada baş gösteriyor. Sanmayı bilmek sanıyor. Ya bir cümle söylendiğinde ilk anda anladığını düşündüğün şey bazen anlaşılabilecek olan şeyin tamamı olmayabilir. Ya ilk gördüğün şey bazen algılanabilecek olan şeyin tamamı olmayabilir. Bu şüpheyle yaklaşmak lazım bazen olaylara. Özellikle tanımadığımız insanlara, özellikle tanımadığımız insanların söylediği sözlere bu şekilde yaklaşmakta fayda var. Ya bazen ben de bu duruma düşüyorum canım. Bir şey okuyorum. Aa ne salak bir adam diyorum. Sonra bir daha okuyorum. Bir dakika, o kadar da salak değil aslında. O benim gördüğümden başka bir şey görmüş. Ama o da benim gördüğümü görmemiş. Ya bu
Bizi birbirimize düşmekten koruyan bir şey. Ben mesela benim gibi olmayan insanlarla konuşmaya bayılıyorum. Genelde bu konuşmanın tansiyonu biraz yüksek oluyor. Çünkü karşımdaki insan genelde bana kızmış oluyor. Ama ben onunla konuşmayı seviyorum yani. Engellediğim çok insan var mesela. Çünkü onunla konuşamayacağımı görüyorum. Ya bir şey yazıyor mesela yazdığım şeyin altına. O kadar büyük bir öfkeyle yazıyor ki ya da o kadar anlamamış ki olayı. Şimdi ona kalkıp da ya arkadaşım aslında şöyle değil böyle dediğinde bu sefer de şey diyor sana. Kıvırma. Hayır abi kıvırmıyorum. Sana ne anlatmaya çalıştığımı anlatmaya çalışıyorum aslında. Sosyal medyada böyle bir yani linç kültüründen doğan bir zevk var galiba. Ben daha o zevki alamadım. Hatta geçenlerde biri bana şey dedi. Bir içerikle ilgili bir eleştiri getirdim ben. O içeriği savunan biri de kalktı dedi ki adamı linç ediyorsunuz bu şekilde falan filan dedi. Ya dedim ki ben tek başıma bir insanı nasıl linç edebilirim? Yani linç dediğin eylem çünkü çoğul bir eylemdir yani. Hani bilmem kaç bin kişinin gerçekleştirebileceği bir şeydir linç etmek. Ya birine bir konuda bir eleştiri getirmek onu linç etmek demek değildir. Sadece onun o anki eksikliği ya da ne bileyim işte hani düzeltmesini umduğunuz şeyi dile getirmektir. Hepsi bu ve bu küfür değil, kötü bir şey değil bence. Peki yargılanma korkusuyla ilgili aslında şunu da sana sormak istiyorum. Ben şahsen uç şeyler yaparken ulan çok mu abartıyoruz acaba diye bir kendimi çekeliyorum. Mesela Deadpool gibi yırtık bir karakteri seslendirirken, canlandırırken millet buna ne der, çok mu abartıyorum düşünceleri hani oldu mu sende? Şöyle, orada aslında iki uç var. Çok mu uçtayız diye düşünmek ve böyle düşünürken çok standart bir şey yapmak. Şimdi kaçınmaya çalıştığımız şey ne? İşin hakkını vermek mi yoksa göze batmamak mı? Ben açık söyleyeyim işin hakkını verme tarafındayım. Burada şu olabilir. Bazen sınırları zorluyoruzdur. Ama zaten sınırlar zorlanmak içindir. Yani bu şekilde yol alırsın. Ya gelişim genelde böyle olur zaten. Düşünsene adam ampulü bulmadan önce mum yakıyordu herkes ya da gaz lambası yakıyorlardı. Ya bir kere kendinizi değerlendirmeyi bilmeniz lazım. Ben nerede duruyorum? Ne yaptım? Nasıl yapıyorum? Sonucu ne olabilir? Olası sonuçları neler olabilir? Buna bakmak gerekiyor. Ve bunun içinde kendinize tanımladığınız alanda tabii ki bilgiyle destekleyerek, yetkinlikle destekleyerek işinizi olabildiğince iyi yapmanız gerekiyor. Ya benim en azından Deadpool dediğin için söylüyorum. Kendi işimdeki yaklaşımım budur. Orada kendime sınır koymam. Çünkü sana bir şey diyeyim mi? Bir insanın kendine yapabileceği en büyük kötülük kendi kendine sınır koymaktır bence. Harun abi aslında videoların altına yorum yapmak isterdim ama hep çekiniyordum. Benim yorumum bu kadar güzel değil, saçma olur hatta gülerler belki diye düşünüp vazgeçiyordum. Ay canım ya. Arkadaşımız aslında hani yorum yazmaya bile gerçekten hani... çekinir hale gelmiş. Evet. Şimdi bu aslında bize sosyal medyanın getirdiği bir şey biraz da. Çünkü sosyal medyada yaptığınız her bir hareket bir değerlendirmeye giriyor ya. İşte algoritma değerlendiriyor. İnsanlar bunu görmeli mi, görmemeli mi? Algoritma buna bir karar veriyor önce. Ondan sonra insanlar bunu gördüğü zaman like ediyorlar, etmiyorlar, dislike ediyorlar ya da altına gelip bir şeyler yazıyorlar falan 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 bir sürü bir şey. Şimdi 2000'lerde doğmuş bir arkadaşımız bütün ömrünü neredeyse bu sistemin içinde yaşadı. Yani varlık ifade ettiği pek çok şeyde başka insanların tepkisini alarak, yorumunu alarak, like'ını, dislike'ını alarak yaşadı. Biz böyle büyümedik. Ben mesela salakça şeyler yapabilirim. Salakça bir şey yapma hakkımı korumak da isterim. Aptalca bir şey yapma hakkımı korumak isterim. Çevremdeki insanların salağa bak diye bana gülmesinden hoşlanabilirim. Hatta bazen kendimi bilerek bu duruma düşürebilirim. Hatta bu seri böyle var oldu. Ben bu seride kalkıp da size ben şunu başardım, böyle başardım, yolu böyle yürürseniz başarırsınız falan filan gibi bir şey anlatmıyorum ki. Ben şöyle bir hata yaptım, çok aptalcaydı ama iyi ki o hatayı yapmışım, bugün ben olmamı sağladı diye anlattığım sayısız hikaye var bu serinin içinde. Onaylanmak aslında. Her şeyin kökünde bu var. Şu anda sosyal medya bunu çok ele geçirmiş durumda. Sosyal medyada onaylanmak. Bir kalabalık tarafından onaylanmak. Bazen insanlar seni hiç onaylamaz. Hatta hayatta sıra dışı şeyler başaran insanlara bakın. Genellikle çevrelerindeki insanların onları hiç onaylamadığını görürsünüz. Benim hiç onaylanmadığım çok oldu. İlk sahneye çıktığımız dönemlerde işte yeni müzik yapmaya başlamışız.
bir müzik grubum var. Berbat çalıyoruz. O kadar kötü çalıyoruz ki arkadaşlar. Yani ve işin kötüsü duyuyorum. Yani kötü çaldığımızın farkındayım. Tamam mı? O kadar kötü çalıyoruz ki, bu arada şunu söyleyeyim, yani şu an böyle sert eleştiriyorum ama o dönemin koşullarına göre iyi çalıyorduk. Neyse, o ayrı bir şey. Şimdi arkadaşlarımın hakkını yemiş gibi olmamak adına söylüyorum. Sahnede abuk subuk hareketler yapıyordum. İnsanların dikkatini müzikten ziyade sahne üzerindeki gösteriye çekmek için uğraşıyordum. İşte tişörtü parçalıyorum, bilmem ne falan, abuk subuk şeyler yapıyorum yani. Vaz mı geçseydik peki? İnsanlar yaptığımız müziği beğenmiyor ya da ne bileyim işte biz iyi çalmadığımızı düşünüyoruz diyerek vaz mı geçseydik? Ne yapsaydık? Eğer ben orada vazgeçmiş olsaydım ömrümün çok önemli anlarına imza atan pek çok işi yapmamış olacaktım. Ya da bugün olduğum kişi olmamış olacaktım. Bazen onaylanmazsınız. Burada şöyle bir şey de var. Bu like'lar, dislike'lar falanlar filanlar, paylaşımlar o kadar önem kazanıyor ki bazen çok saçma sapan bir şey yapıyorsun. İnsanlar onu saçma olduğu için like ediyor aslında. Mesela böyle bir gösteri var şu an. YouTube içeriği galiba, tam bilmiyorum. Bildiğim freak show yani. Hani sosyal medyada insanların aslında alay etmek amacıyla takip ettiği insanları bir yere toplayıp onların birbiri arasında doğan durum komedisi üzerinden etkileşim sağlayan bir içerik var. Şimdi anmaya gerek yok. Helali hoş olsun, kolay gelsin. Ben yapamazdım öyle bir içeriği yani. Şimdi baktığın zaman peki bu içerik topluma iyi bir şey mi veriyor? Hayır. Çok mu izleniyor? Evet. Çok mu like ediliyor? Evet. Neden? Çünkü gülüyor insanlar, eğleniyorlar. Eğlendiği için like ediyor. Peki bu durumda o like'lar o içeriğin onaylandığı anlamına mı geliyor? Hayır. Hayır. İnsanlar bu davranışı onaylamıyor. Yani gidip sorsak desek ki ya burada böyle bir şey oluyor, sen bunu onaylıyor musun? Hayır, tabii ki onaylamıyorum der. Demek ki o sosyal medya like'ları, dislike'ları falanı filanı aslında bizim gerçek hayatta ihtiyaç duyduğumuz o onaylanma ya da onaylanmama verisini bize sağlamıyor. Buradan şuna bağlamak istiyorum. Bunu çok da ciddiye almamalıyız. Bazen sosyal medyada çok etkileşim alan bir şey aslında yapmaya devam etmeniz gereken bir şey anlamına gelmiyor. Bazen hatta yapmamanız gereken bir şey çok like alabiliyor. Çok onaylanabiliyor. Şimdi yorum yazan arkadaşıma geleyim. Canım benim, çok tatlısın. Bu arada yorum yazan herkese çok teşekkür ederim. Çünkü bu videoların altına öyle yorumlar geliyor ki ya böyle yazıyorlar. Farkındasın değil mi? Böyle kitap gibi yorum yazıyorlar. Oturup okuyorum. Vallahi yani sabah kahvemi alıyorum. Bayağı bir saat falan videoyu yayınladığımız zaman özellikle o birkaç gün bu yaşanıyor. O yorumları okuyorum. Bazen bazı yorumlara bakıyorum. Orada bir konuyu benden daha iyi anlatıyor yazan insan. Lütfen çekinmeyin. Kendinizi ifade etmekten çekinmeyin. Biz bu videoları zaten bu yüzden yapmaya başladık. Bu tip hisleri, belli duyguları, belli halleri, belli durumları ifade etmekte zorlanan ve bu sebeple karanlığa giden arkadaşlarımıza ya bak ben de senin gibiyim güzel kardeşim demek için yapıyoruz bu videoları. Ya burada şöyle bir etkileşim arayışı peşinde değilim. Yani yorum yazın ya da yazmayın, bir şey fark etmiyor. Biz bu videoları yapmaya devam edeceğiz. Buraya yorum yazmanız değil konu. Ama kendinizi ifade etmeniz önemli bir şey. Onaylanmak ya da onaylanmamak kendinizi ifade etmenizde bir fark yaratıyorsa burada ciddi bir sorun var demektir. Eğer onaylanmadığınız için kendinizi ifade etmekten vazgeçiyorsanız burada çok ciddi bir kendin olma sorunu yaşıyorsunuz demektir. Ve size bir şey diyeyim mi? Kendin olamamak gerçekten başınıza gelebilecek en kötü şeylerden biridir. Bence. Bir ortama girdin, herkes sana bakıyormuş gibi hissediyor musun? Yarı ünlüyüm oğlum ben. Pardon ya, unuttum ya, pardon. Geçiyorum soruyu. Yok geç. Abi olabilir bu. X kişi için de geçerli olabilir. Ya bazı insanlar vardır, onların bir ışığı vardır, tamam, bir aurası vardır. Ya bir ortama girdiklerinde kendilerini belli ederler. Ben hep öyle bir çocuktum zaten. Yani bir yere girdiğinde kendini belli eden, kalabalığın içinde bir şekilde insanların farkına vardığı biriydim. Ama bu beni rahatsız etmiyor açıkçası. Bir de bizde garip nasihatler var ya. Çok göze batıyorsun, batma. Abi yani ne olacak yani? Sürüden ayrılma, sürüden ayrılanı kurt kapar. Ya bizden başka hiçbir toplumda böyle bir atasözü duymadım ben ya. Sürüden ayrılanı kurt kapar. Niye? Belki sürüden ayrılan başka bir yer keşfedecek. Daha güzel bir alan keşfedecek. Orada daha çok besin olacak, daha güzel su olacak falan filan. Anlatabiliyor muyum? Niye sürüden ayrılmıyoruz? İnsan zaten bir sürü varlığı değildir ki. İnsan bir bireydir. Toplum nedir?
Toplum kendi olmayı başarmış, belli ortak paydalarda birleşen insanların oluşturduğu topluluktur. Buna toplum deriz biz. Birbirinden farklı, kendi olmuş, birey olmuş ve bir arada olmayı seçmiş insanların oluşturduğu gruba toplum diyoruz işte yani. Yani aşağı yukarı böyle. Göze batma, ona benze, aman diyeyim diklenme. Yani. Sen eğer seni sen yapan özelliklerin hepsini budayacaksan senden geriye ne kalacak? Biz hata yapmaktan çok korkuyoruz. Ama bir sorun var. Sence hata yapmak karizmayı çizer mi yoksa hikayeyi mi güzelleştirir? Karizmanın çiziği makbuldür. Yara izleri bazen daha böyle karizmatik gösterir ya, Doğru. öyle bakmak lazım. Ya abi böyle ışıl ışıl bir karizma düşünsene. El değmemiş, dokunulmamış, böyle tasarlanmış, şöyle duruyor. Nasıl var ya, oluyor abi? Var ışıl ya ışıl? böyle tipler, var böyle tipler var ya, işte böyle buraya kadar gömleği açıyor falan, böyle göğüste çalışmışız deli gibi, böyle heykel gibi duruyor abi. Hani üzerine bir şey atsan kayacak, düşecek yani, böyle. Hani kösele o yani. Şimdi gerçek gelmiyor değil mi? Doğru. Niye biliyor musun? Çünkü bir yere gelirken yaralanırsın. O karizma denen şey inşa edilirken yıpranırsın. Canın yanar, acırsın, değişirsin. Kırılırsın, parçalanırsın. Düşersin, yeniden ayağa kalkarsın. Bence karizma denen şey biraz böyle bir şey. Kusurlarınla beraber var olabilmek. Ben şeyi anlamıyorum. Bu kusursuzluk algısı nedir ya? Daha iyi görünmek, burnum daha güzel olsun, daha güzel konuşayım, aman işte az konuşayım beni salak sanmasınlar falan filan, böyle bir çekine çekine yaşarken ne kadar karizmatik olabilirsin ki? Ya bu kadar çekiniyorsan karizmanı korumak için ne kadar karizmatiksin sence? Ben bu karizma kaygısı denen şeyi bıraktığımda çok özgürleştiğimi fark ettim. Hepimizde olmuştur bu. Ya okulda ya öğrencilikte ya bir yerde olmuştur yani, böyle karizmatik görünmeye çalışmak, biraz daha böyle ağır durmak falan filan bir şeyler, ya da neyse yani ona göre giyinmek etmek falan filan. Ben ne zaman bunu terk ettim, o zaman özgürleştim. O zaman eğlenmeye başladım. Kendimle de eğlenmeye başladım. Bazen şunu yaparım, hatta siz mekanlarda, ortamlarda bunu çok görüyorsunuz. Böyle saçma sapan dans ediyor olurum ben. Böyle lay 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 şu durum yani. Ya da bir yere böyle zıplaya zıplaya girerim. Canım öyle istemiştir o an. Yani şöyle bir şey aklımdan geçmez. Buraya böyle havalı havalı yavaş yavaş yürüyerek gireyim de ne kadar karizmatik biri olduğumu herkes görsün. Girdiğinde de herkes bana baksın. Oo, saçımı da savurayım şöyle. Ha ha ha. Ne haber şekerim? Böyle bir şey yok ya. Bir şey diyeyim mi? İkincisi çok daha eğlenceli. Böyle... Ne haber? Çok daha eğlenceli. İnsanlara çok daha iyi geliyor. İnsanları rahatlatıyor. Bu karizma olayına nereden girdik onu da anlamış değilim de neyse şey yapayım. Bu ağır karizmatik takılmaya çalışan insanların çevresindeki insanların da gerilmeye başladığını fark ediyor musunuz? Evet. Çevrelerini de geriyorlar. Çünkü orada bir sorumluluk var. Onun karizmasını çizmemek, bir de onun karizmasının altında ezilmemek, bilmem ne ya da neyse onu rahatsız etmemek ya da ondan onun işte o betonarme durumundan doğan durumdan bir rahatsızlanma hali var. Abi gerek yok bunlara. Bir de insan rastlantısal bir varlıktır. Ya bir de oradaki o mükemmel karizma şey gibi geliyor bana. Yargılanma korkusunun süslü hali gibi. Tabii canım. Kapatılmış. Tabii canım, yani bir şey konuşuluyor mesela, adam böyle duruyor, tamam mı? Ya baba sen de bir şey de. Bir şey de. Niye bir şey demiyor? Çünkü bir şey derse salak durumuna düşmekten korkuyor. Ya boş ver abi, ben mesela bazen toplantılarda bunu çok görürüm. Toplantıda biri ya da birileri vardır, susar. Hiçbir şey söylemez o. Neden? Çünkü bir şey söylerse orada kuvvetle muhtemel hani tecrübe olarak diğer insanlardan daha yetersiz görüyordur kendini. Bir şey söylerse aptalca bulunmasından çekindiği için susar. Hayır, susma. Sen bizden daha deneyimsiz olabilirsin. Ama belki de o deneyimsizlikten dolayı bambaşka bir yerden bakıyor da olabilirsin olaya. Bizim hiç görmediğimiz bir şeyi görüyor olabilirsin. Susma, söyle. Ya çok aptalca bir fikir olabilir abi. Ama o aptalca fikire aptalca deyip uçtuğun yeni fikir muhteşem bir fikir olabiliyor. Kesinlikle öyle. Bu gerçekten setlerde başımıza geliyor. O hani en tecrübesiz kişi bir anda çok basit bir şey söylüyor. Ve sen artık o kadar kompleks düşünüyorsun ki o basitliği kaçırıyorsun gözünden. Aslında sorun çözümü çok basit olabiliyor gerçekten. Ya şu da var abi, bazen hakikaten yani o en aptalca fikir denen şey ya da o
kulağa en aptalca gelen şey o işi bambaşka bir yere götürebiliyor. Onu duymak lazım. Ama onu duyabilmemiz için onu söyleyecek kişi her kimse çekinmeden söylemesi lazım. O yüzden oraya yorum yazmaya çekinen arkadaşım, sen hayatta da bir şeyleri söylemekten çekiniyorsan eğer lütfen çekinme. Söyle, bırak aptal desinler ya. Sorun yok. Ya bizim şu şey esprisi nereden çıkmıştı? Tuvalete ışınlanma esprisi. Videolardan birinde yaptık ya. Bak nasıl bu lan? Lan! Ya! Ya! Düşünsene hepimizin abi böyle karizma kaygısıyla çalıştığını düşün. Böyle kameralar bilmem ne falan, ben böyle kasıntıyım falan. Yalnız beni o taraftan çekme, bu taraftan çek, bu profilim daha iyi. Merhaba arkadaşlar, bugün Bruce Dickinson izleyeceğiz falan. Düşünsene böyle, yani videoyu böyle yaptığımı düşün. Siz de aynı kasıntılıktasınız. İşte Zehra böyle aramıza şöyle duruyor falan. Aman kimseyi bozmayayım falan ama güleceğim gülemiyorum. Bunu da bak şu an gülüyor. Yani düşünsene abi, şimdi böyle bir ortamdan öyle eğlenceli bir şey çıkar mı? Çıkmaz. Farklı bir şey çıkar mı? Çıkmaz. Ya bizim farklılıklara ihtiyacımız var. Aptalca da olsa bir şeyi deneyen insanlar olmazsa farklılık dediğimiz şey ortaya çıkmayacak. Ve farklılık dünyayı ileri götüren bir şey. Ya bunu hemen hemen her bölümde söylemeye başladım ama yine söyleyeceğim. Hepimiz birbirimize benzeseydik dünya ne kadar sıkıcı bir yer olurdu, farkında mısınız ya? Son sorum. Buyurun. El alem kimdir, kime denir? El alem bizim toplumumuzda galiba bunu bize söyleyen insan dışındaki herkes. Anlatabiliyor muyum? Yani hep var ya böyle biri sana geliyor şey, el alem ne der? Orada iki kişi söz konusu. Bir, o sözün söylendiği kişi. İki, o sözü söyleyen kişi. Galiba bahsi geçen el alem bu iki kişinin dışında kalan herkes. Böyle yaşayamayız. Böyle yaşayamayız. Ben bazen kendimi bile tatmin etmeyi boş veriyorum ya. Aman kendimi tatmin etmekle mi uğraşacağım diyorum ve bundan vazgeçiyorum. Kaldı ki başka birini tatmin etmeye çalışmak. Bir de el alem dediğin şey abi, o öyle garip bir çuval ki içine herkes girebiliyor yani. Ben niye tanımadığım bir insanın hakkında ne düşüneceğini düşünerek şekillendireyim ki kendimi? Bu ne kadar saçma bir şey. Ama işte bu da sosyal medyanın bize aşırı baskıladığı şeylerden biri bir yandan. Çünkü farkında mısınız? Sosyal medyada devamlı hiç tanımadığımız insanların bize verdiği tepkilere maruz kalıyoruz. Ben her gün maruz kalıyorum. Hiç tanımadığım bir insan bana bir tepki veriyor. Ve şey diyorum, kendimi hep şunu telkin ederken buluyorum. Bir dakika, bu sana böyle dedi ama seni hiç tanımıyor. Bu insan seni hiç tanımıyor. Bu insan seni tanımıyor. Bir şey yazıyorum, tamam mı? Ben çok emoji kullanmam ya yazarken böyle. Abi sakin ol yazıyor altına gelip. Ya ben sakinim hocam. Benim fabrika ayarım bu. Yani ben böyleyim, ben böyle konuşuyorum. Bu hızda konuşuyorum. Böyle düşünüyorum, bu hızda hareket ediyorum. Ama bu benim paniklediğim veya öfkeli olduğum anlamına gelmiyor ki. Ben böyle biriyim işte. Ha bu sana eğer benim öfkeli biri gibi görünmeme sebep oluyorsa tamam. Bu senin için öyle olabilir ama ben senin bana getirdiğin bu eleştiri sonucunda değişecek değilim yani. Ha biraz daha böyle konuşayım o zaman falan. Böyle tatlış tatlış, ponçik ponçik, çikibok çikibok davranamayacağım yani. Hani öyle olmuyor o işler. Ya neyse, uzun lafın kısası, sosyal medya ciddi miktarda tanımadığımız insanın hakkımızda yaptığı kişisel yorumlarla karşılaşmamıza sebep oluyor. Bunu ne kadar önemseyeceğimizi seçmek bizim elimizde. Ve bence aklı başında olan burada kendimizi bilerek hareket etmek, kendimizi tanıyor olmak. Tabii ki eleştiri alacağız. Ama yani hiç tanımadığımız birinin bizim hakkımızda getirdiği kişisel bir eleştiriyi çok da ciddiye almak zorunda değiliz. Çünkü eleştiri altında bilgi barındırır. Yani eleştiri nedir abi? Bilgiden doğan bir söz öbeğidir aslında. Yani biri seni kişisel olarak eleştiriyorsa seni tanıyor olması lazım. Ya da hatırı sayılır miktarda insan tanıyor olması lazım. Senin kişiliğine ilişkin bir yorum getirecekse. Senin ona uyan biri olup olmaman bir eleştiri unsuru değildir. Bana göre değil en azından. Eleştirinin olmazsa olmazı ikinci unsurumuz ne? Eleştiri eleştirdiği konuda bir çözüm önerir. Çözüm önermiyorsa ona eleştiri denmez. Başka bir şey denir. Biz her şeyi bir eleştiri kalıbının içine sokarak hem kendimizi kısıtlıyoruz hem de birilerine çok rahat atıp tutuyoruz. Ben bazen yapıyorum mesela, sosyal medyada biri geliyor son derece aptalca bir şey yazıyor bana. Adam bana mesela benim kişiliğimle ilgili bam 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 yürümüş, tamam mı? Sen şöylesin, sen böylesin, sen. Diyorum ki ya baba, biz seninle gece beraber mi uyuyoruz?
kaşık yapıp birlikte mi yatıyoruz? Sen beni bu kadar tanıyor musun? Nereden bu samimiyet? Sen beni tanımıyorsan o zaman böyle bir yorum yapamıyor olman lazım. Çünkü beni tanımıyorsan bu bilgiye sahip değilsin. Hop, ikinci yorum şu oluyor hep. Biraz eleştiriyi kabul edin yalnız. Eleştiri kaldırabiliyor olmak gerek sizin gibi olunca falan. Lan oğlum, eleştiriyi de başka şeyleri de kaldırabiliyoruz. Yani sorunumuz bu değil. Sorun şu. Sen eleştirinin ne olduğunu bilmiyorsun. Sıkıntı bu. Biraz avam oldu, kusura bakmayın ama bence çok tatlı geldi. O topa vurmasam olmazdı yani. Değerli arkadaşlar, bugün insanlar tarafından onaylanmanın hayatımızdaki önemine ilişkin saçmalamalarımı dinlediniz. Ben bu seride aptal gibi görünmekten hiç çekinmeyen biriyim. Hepinize de bunu tavsiye ederim. Çünkü aptal gibi görünmekten çekinmediğinizde özgürleşiyorsunuz. İçinizden geleni yapabilmek için daha çok alan buluyorsunuz. Ve hayat bence aptalca şeyler yapan insanlarla renkleniyor. Daha bir güzel oluyor. Daha farklı şeyler görebiliyoruz. Bugün bana verdiğiniz zamanın hakkını vermeye çalıştım. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Bir gün beni hatırlarsanız lütfen gülümseyin. Ay Zehra, bana bir iyilik yapacağım. Şu düğmeleri ilikleyebilir misin? Ya da görünmüyor zaten ya. Şu iliklenir mi? Bugün o sahne ışıklarını patlatıyoruz. Gel yamacıma. Güzelmiş. Evet. Gel. Sen söyle. Bunu mu söyleyeyim? Aynen, direkt sen aç yani bu şekilde. Ben hiç yokum. Ben gittikçe ferahlıyorum. Bitirsek mi bu bölümü ya?